Merhaba arkadaşlar. 76. Milli Göğüs Günümüze hoş geldiniz arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi bugün göğüs antrenman günüm. Sırtla birleştiriyorum tabii ki. Göğüs sırt süpersetimize devam ediyoruz. Bir hafta ara verdim. 4 ayın sonunda. Plato seviyesi diye bir durum var biliyorsunuzdur. Genelde bir seneden, 1,5 seneden sonra gerçekleşiyor ama hani ben 4 ayda bir, 5 ayda bir hafta ara vermeyi uygun görüyorum kendime. Antrenörlük yaptığım dönemlerde çalıştırdığım öğrencilere de tavsiye ediyordum. Bir de zaten bu son dönemde Kızılay'ın kan ihtiyacından dolayı da kan verdim. Bir haftada onun arasını vermek zorunda kaldım. Yani kan verdikten sonra genelde bir hafta 10 gün antrenman zaten düzenli bir şekilde yapılamıyor. Hem dedim plato seviyesi durumunu ortadan kaldırayım. Antrenmanıma ara vereyim. Hem de işte Kızılay'a verdiğim kandan dolayı dinlenmiş olayım. İkisini birlikte aradan çıkarmış oldum. Ve bugün bir haftanın sonu pazartesi göğüs günü. Şimdi göğüs antrenmanına başlayacağız. Her zaman söylediğim gibi ne kadar farklı antrenmanlar yapsak da temel hareketleri hiçbir zaman çıkarmıyoruz aradan. Temel hareketleri kesinlikle yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de en önemli hareketlerden birisi de bench press. Arkasından lat, pull down ya da işte barfix. Ben genelde barfix çekiyorum tabii ki. Hadi bakalım antrenmana şimdi geçelim. Bakalım antrenmanda neler yapacağız. Arada da böyle beslenmeyle alakalı bilgiler isteyen arkadaşlar oluyor. Onlarla alakalı bilgi vermeye çalışacağım size. Şimdi arkadaşlar dips'le başlayacağız. Eksik bölgem olduğunu düşündüğüm için göğüs altını kesmek adına ilk enerjimi, yoğunluğumu ilk harekete yani dips'e vermek istiyorum. Arkasından barfix çekeceğiz. Barfix ve dips yeterince zorlayıcı hareket olduğundan dolayı arkasından pump hacim odaklı antrenmana devam edeceğiz. Bunu yaparken de bench press ile lat pull down kullanacağım. Ama burada yapmak istediğim şey pump olduğu için çok tekrar hafif ağırlık bir şekilde devam edeceğiz. Bunu yapabilmek için de 20 tekrar, 5 set 20 tekrar düşünüyorum. Lat pull down'da da bench press'te de. Harekette görüşmek üzere. Hadi bakalım. Şimdi ilk hareketimiz dips. Bench press'i sonraki hareket olarak yapacağım. Bench press'i pump yapmak için kullanacağım bir kere. Hafif ağırlıkla. Çok tekrar yapacağız. İlk hareketim dips göğüs altı için. Arkasından barfix çekeceğim. İki yine zorlayıcı hareketle, temel ağır hareketle başlayacağız. Arkasından bench press, işte lat pull down şeklinde devam ederken onları pump hareketlerle yapacağız. Ve bu hareketi bitireceğiz. Arkasından diğer harekete geçeceğiz. Diğer harekette görüşmek üzere. Hadi bakalım. Şimdi ikinci sıradaki hareketimiz bench press. Bench press'i az önce de söylediğim gibi pump yapabilmek için çok tekrar hafif ağırlıkla yapacağız. Arkasından lat pull down yapacağım. Lat pull down'dan sonra bu hareketi bitireceğiz. Üçüncü hareketimize geçeceğiz.
Sıradaki hareketimiz trapez, orta trapez halatla birlikte orta trapez çalıştıracağız. Arkasından şınav. Bunları da 5x15-18 arası yapıp 3. hareketimizde bitireceğiz arkadaşlar. Videonun başında da söylediğim gibi 3-4 gün önce kan verdiğim için enerjim yerinde değil tam olarak. O yüzden antrenmanı bu son hareketle de kesebilirim. Antrenmanı bu son hareketle kesersem siz ne yapmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi bir iki noktaya değinmek istiyorum arkadaşlar. Özellikle diyet yapan, kilo vermeye çalışan arkadaşlar ve yağsız kas kütlesi oluşturmaya çalışan arkadaşlar için önemli ufak tefek bir iki noktaya değineceğim. Bunlardan birisi eğer kilo vermek istiyorsanız ya da yağsız bir kas kütlesi oluşturmak istiyorsanız öncelikle dikkat etmeniz gereken başlıca konulardan birisi insülin seviyeniz arkadaşlar. İnsülin seviyenizde direkt olarak etkileyen gıda alımlarının başında karbonhidrat ve protein var. Bunların da sıvı yollarla alınması veya alınmaması sizi ilgilendiriyor, yakından ilgilendiriyor. Yani sıvı olarak aldığınız protein ya da karbonhidrat insülin seviyenizi olabildiğince yükselttiği için insülin seviyesinin yüksek olması demek kilo veremeyeceğiniz anlamına da geldiği için hiçbir zaman doğru düzgün kaliteli kilo veremeyeceksiniz arkadaşlar. Whey protein olması, yani protein olması bu işi değiştirmiyor. Protein olması, yani bu işin içerisinde aldığınız gıdaların arasında protein olması bu işi değiştirmiyor. Protein de olsa, karbonhidrat da olsa sıvı yollarla aldığınız için, ki kaldı ki karbonhidratın lifsiz olanını katı olarak da alsanız, lifsiz ya da lif oranı düşük olarak alacağınız için ya da aldığınız için bu da insülin seviyenizin yükselmesine sebep olacak etkenlerden birisi. Bu da sizin kilo vermenizi engelleyecektir. O yüzden yapmanız gereken şey başlıca protein kaynaklarını kullanmanız gereken başta protein kaynakları şöyle olmalı. Yumurta kullanmalısınız başlıca en temel protein kaynağı olarak. Arkasından süt proteinini, kazein proteini kullanabilirsiniz. Arkasından da kırmızı et. Ama kırmızı eti kullanırken bana sorarsanız orta yağlı kırmızı et kullanırsanız insülin seviyenizi oldukça bastıracaktır. Sindirilmesi zor olacağından dolayı insülin seviyeniz yükselmeyecek. Çünkü hızlı sindirilen her şey insülin seviyenizi yükseltecektir arkadaşlar. Bunun dışında söylemek istediğim şu an için bir şey yok. Antrenmanımıza kaldığımız yerden devam edelim. Hadi bakalım. Az önce de söylediğim gibi enerjim yetmediği için antrenmanı 3. harekette bitiriyorum. Videonun başında da söylediğim gibi kan bağışında bulundum. Sizi de kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Saygıdeğer sporcu arkadaşlarım. Bu büyük bir ihtimalle 2-3 gün daha bu şekilde sürer. Ondan sonra normal antrenmanlarımıza devam ederiz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmuyorsunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar.